Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda yine kolaylıkla örebileceğiniz iki renkten oluşan iki şişle güzel bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Yeni doğan patik modeli. Bu şekilde iki renk patiklik ip kullandım. Dilerseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. 1 adet iğnem var ve 3 mm şişlerim var. 3 mm şiş kullandım. Öncelikle bu lila rengimle örmeye başlıyorum. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi böyle uzunca bıraktım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum ve ilmeklerimi tek tek sayıyorum. Bu şekilde. Böyle ilmeklerimizi ilk atarken gevşek atalım. Şöyle aradaki esnekliği sağlayalım. 34 ilmek atalım. 34 tane ilmeğimi bu şekilde attım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkardım. Bu ilmeğimi serbest bıraktım. Ters olarak bu şekilde örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu da ipimi arkaya atarak düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamlamış oldum. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. İpimiz bu tarafta. Burası örgünün ön yüzü. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkmış oluyor örgümüzün. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden bu şişimi aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle. Böyle örelim. Son ilmeğe gelince onu düz öreceğiz. İlmekleri böyle örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve haroşa sırası oluşturalım. Haroşa sırasını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Burası örgünün ön yüzü. Bakın bir diş haroşa sırası oluştu. Bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası örelim. Evet, bu şekilde 6 diş haroşa sırası ördüm. Biraz önce ben 5 demiştim ama yanlış saymışım. 6 diş haroşa sırası örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle göstereyim size. Şu kısmını saydım ben biraz önce. Buradan değil, şuradan başlamıştık. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası ördük. Şu kısmından başladık patiğimizin. Şimdi 6 diş haroşa sırası ördükten sonra delikli kısmı yapacağız şu patiğimizin. Buraya dilerseniz böyle bağcık kurdele geçirebilirsiniz. Ben bir şey geçirmedim şimdilik. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Geçirip de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Şöyle doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Doladım ipimi. 2 ilmeği birlikte ters ördük. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi şöyle bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. En son bakın 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir ilmek kaldı. Onu ters ördüm. En sonu düz ördüm. İlmek sayısını yine sayalım. Aynı ilmek sayısıyla devam edeceğiz. Çünkü artma eksilme olmasın. Şimdi örgünün arka yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın doladığım ilmeğim burada. O da dahil böyle ters olarak örelim. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi bu şekilde örgünün ön yüzüne geldim. Bakın şöyle şu delikli kısımları oluşturdum. Şimdi buradan sonra biraz ilmek artışı yapacağız. Örgünün ön yüzündeyim. Yine aynı renkle devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. 2,
3, 4. Yine ters örüyorum. Böyle 10 tane ilmeği örerek bu şişimize alalım. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi örerek şişime aldım. Şimdi burada 10 ilmek kalana kadar artma yapacağız. Şöyle parmağımıza dolayıp şöyle bir deliksiz artış yapıyoruz. Sonra bir tane ilmeği ters örüyoruz. Bir ilmek artışı yapıp bir tane ters örüyoruz. Bir ilmek artışı. Şöyle ilmek artışı yapıp bir tane ters örüyoruz. Bir tane ilmek artışı yapıp bir tane ters örüyoruz. Bir tane ilmek arttırıp böyle deliksiz artma yapıyoruz bu arada. Bir arttırdım, bir ters ördüm. Bir arttırdım, bir ters ördüm. Böyle bu işlemi 10 ilmek kalana kadar devam ettirelim. Evet, böyle 10 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10. Burada bir arttırıp bir ters örmüştüm en son. Burada da 10 ilmeğim kaldı. Bu 10 ilmeği artık böyle tek tek artma yapmadan örelim. Tekrar edelim. Örgünün ön yüzündeyiz. 10 ilmeği ördük. 10 ilmekten sonra bir arttırıp bir ördük, bir arttırıp bir ördük, bir arttırıp bir ördük. 10 ilmek kalana kadar. 10 ilmek kalınca onları da tek tek ters olarak ördük. Sırayı bitirdik. Şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğiz. Örgünün arka yüzüne bakın şu şekilde geçince renk geçişi yapıyoruz. Rengimizi değiştiriyoruz. Farklı bir renge geçiyoruz. Şimdi onu şöyle bağlayalım. Bu rengimizi artık kesebiliriz. Onunla şimdilik örmeyeceğiz. Renk geçişi yaparken ilk ilmeği örelim. Bütün ilmekler aynı renk olsun. Böyle örgünün arka yüzünde renk geçişini yapıyorum. Ters olarak örelim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, şimdi renk geçişini yaptık. Örgünün ön yüzüne geldim. Şöyle kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 48 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi artık ilmeklerimizi tek tek öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya geçirip 1, 2. 2 ilmeği şöyle düz ördüm. 2 ilmeği ters. 2 ilmeği düz. 2 ilmeği ters. 2 ilmeği düz öreceğiz. Bakın şöyle 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. En son 2 ters ördüm. Sonra sonuncu ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde de yine lastik örgüyü devam ettireceğiz. İlmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Şöyle bakın. Düz görünenler düz, ters görünenler ters. Bakın 2 tanesi düz, 2 tanesi ters. 2 tanesi düz, 2 tanesi ters. İlmekleri göründüğü gibi örelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradakiler düz görünüyor. Onları düz örelim. Bir sonrakiler ters. Onları ters örelim. Bir sonrakiler ikisi düz. Bir sonrakilerin ikisi ters. Şöyle yine lastik örgümüzü ortaya çıkartmış olacağız. Örgünün arka yüzünde de ilmekleri yine benim ördüğüm gibi göründüğü gibi örün. Bakın düzleri düz, tersleri ters.
Şöyle sırayı tamamlayalım. Örgünün arka yüzünü şöyle tamamladım. Örgünün ön yüzüne geldim. Ön yüzde de yine bakın ilmekler artık nasıl örüleceği ortaya çıkmış oldu. Göründüğü gibi öreceğiz. İlmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de düzse düz, tersse ters öreceğiz. Bakın burada da 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde göründüğü gibi aynı ilmek sayısıyla örmeye devam edelim. Evet, bakın böyle lastik örgü kısmını tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Şu bakın düz örgünün şu kısımlarını saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane görünüyor. Bakın şu şekilde. Böyle ördüm. Şimdi arka yüze geçtiğimde bu lila rengimi tekrardan ipime bağlıyorum. Şöyle. Yeşil rengimi de kestim. Artık diğer rengimle devam edeceğim. Renk geçişi yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Ve artık ilmeklerin tamamını şöyle ters olarak öreceğim. Burada renk geçişi yapıyorum. İlk ilmeği de ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Lastik örgüyü bırakıyorum artık. Böyle renk geçişini tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Renk geçişini yaptım. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Haroşa sıralarını oluşturacağız. Yani ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturmaya başladım. Böyle toplamda 5 diş haroşa sırası örelim. 6. sırayı örerken ilmeklerimizi kapatıp patiğimizin örgüsünü bitirelim. Evet, şöyle sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 6.'yı örerken yine örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ilmekleri 2 2 ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı şu şekilde. O kalıyor. İpimi uzun bir şekilde keseceğim ve dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. İlmeğimi de şöyle çekiyorum. Şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi ipimi iğneme geçirip dikmeye başlayacağım. Şu şekilde ters çevirelim. Tersinden dikeceğim. Öncelikle şu kısmı dikelim. Sonra da bu kısmı dikeriz. Çünkü ipimizi burada uzunca kestik. Dilerseniz kısa kesip şuradan başlayarak buraya doğru dikebilirsiniz. Aynı bu kısmı da yine bu rengimle dikeceğim. Farklı bir renkle dikmeyeceğim. Böyle yukarıya doğru dikelim. Şu kısma kadar. Oradan sonra şurasına dikelim. Ve patiğimizin dikimini bitireceğiz. Giyilen kısmı bakın şu kısmı. Şuraya kadar dikip sonra şu kısmının da dikimini tamamlayalım. Evet, bakın dikilmiş, örülmüş, bitmiş hali bu şekilde olacak görüntüsü. Şu kısmı lastik örgü olduğu için bakın böyle duruyor. Normalde şu şekilde olması lazım. Dediğim gibi şu kısmına bağcık kurdale geçirebilirsiniz. Ben geçirmedim. Bu şekilde bakın. Şimdi tekrardan onu da manken ayağımıza giyelim. Bakın bunu çıkardım.
Görüntüsü bu şekilde oluyor bakın. Taban kısmı bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayıp kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Mutlaka abone olunuz.